Bu video, tarihsel olayları alternatif bir senaryo üzerinden analiz eden bir düşünce deneyidir. Nazizm ideolojisi ve yaşattığı trajediler hiçbir koşulda tasvip edilmemektedir. Amacımız, tarihin kritik dönüm noktalarını anlamaktır. Tarih, bazen bir kişinin hayatındaki küçücük bir anla baştan yazılabilir. 1907'de Viyana'da genç bir ressam adayı bir hayalin kapısını çaldı. O kapı yüzüne kapandı ve bu kapanış insanlık tarihinin en karanlık odasının kapısını araladı. Peki ya o gün? Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nden gelen mektupta sadece tek bir kelime farklı olsaydı? Veritas Spectrum olarak tarihin en büyük "ya şöyle olsaydı" senaryolarından birini inceliyoruz. Bir fırça darbesi 85 milyon hayatı kurtarabilir miydi? Bu, tarihin seyrini değiştiren bir mektup. Bir sanat okulundan gelen basit bir red cevabı. İçinde ne ordular var, ne de politik manifestolar. Sadece bir gencin hayallerinin yıkılışı var. Ama bu mürekkep kağıda değil, tarihin en kanlı sayfasına damladı. Bu red mektubu doğrudan ya da dolaylı olarak tam 85 milyon insanın hayatına mal oldu. Peki ya, o mektupta kabul edilmediği yerine kabul edildi yazsaydı ne olurdu? Veritas Spectrum'a hoş geldiniz. Bugün bir fırça darbesinin dünyayı nasıl kurtarabileceğini araştırıyoruz. 85 milyon insan. Her şey 20. yüzyılın başında, sanatın ve entelektüel düşüncenin kalbi olan Viyana'da başladı. Şehir, Klimt'in tabloları, Freud'un teorileri ve Mahler'in senfonileriyle parlıyordu. Bu ışıltılı şehrin gölgelerinde ise Avusturya'nın küçük bir kasabasından gelen 18 yaşında hırslı bir genç adam vardı. Adolf Hitler. Bugün adını duyduğumuzda aklımıza gelen canavardan çok farklı bir portreydi bu. O, bir sanatçı olmak istiyordu. Kiliseleri, binaları, manzaraları çiziyordu. Kendi yeteneğine sonsuz bir inancı vardı ve en büyük hayali Avrupa'nın en prestijli okullarından biri olan Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmekti. Ekim 1907'de yüzlerce adayla birlikte sınava girdi. Portfolyosunu sundu, çizim testlerine katıldı. Sonucu beklerken, muhtemelen hayatının geri kalanını tuvallerin ve boyaların arasında geçireceğini hayal ediyordu. Ancak sonuç bir yıkım oldu. Sınavı geçememişti. Jüri çizimlerini yetersiz bulmuş, özellikle insan figürlerindeki zayıflığa dikkat çekmişti. Akademi rektörü ona resimden çok mimarinin daha uygun olabileceğini bile söyledi. Hitler, bir sonraki yıl 1908'de şansını tekrar denedi. Bu kez ön elemeyi bile geçemedi. Kapılar yüzüne ikinci ve son kez kapanmıştı. Bu, sadece bir gencin kariyer planlarının suya düşmesi değildi. Bu, bir kimliğin parçalanmasıydı. Sanatçı Hitler ölmüştü. Reddedilmişlik, aşağılanmışlık ve başarısızlık hissi ruhunda derin bir yara açtı. Viyana'da 5 parasız kaldı, evsizler barınaklarında yaşadı. Yaptığı küçük resimleri satarak hayatta kalmaya çalıştı. İşte bu kırılgan ve öfkeli dönemde Viyana'nın verimli nefret topraklarında filizlenen zehirli tohumlarla tanıştı. O dönemde şehir, milliyetçilik, pan-Germanizm ve özellikle de virulent bir antisemitizmle kaynıyordu. Hitler, başarısızlıklarının suçlusunu aramaya başladı. Sanat dünyasını domine ettiğini düşündüğü Yahudiler,
Onu reddeden elitist akademisyenler, kozmopolit Viyana toplumu öfkesi için hedefler bulmuştu. Sanatçı Hitler ölmüştü. Sanatçı kimliğini arkasında bırakan Hitler yeni bir kimlik buldu. Asker. Savaş onun öfkesini ve aidiyet arayışını bir amaca yönlendirdi. Savaşın sonunda Almanya'nın yenilgisi ve ardından gelen ekonomik buhran onun kişisel başarısızlık hissini kolektif bir ulusal aşağılanma hissine dönüştürmesi için mükemmel bir zemin hazırladı. Reddedilen sanatçı şimdi reddedilen bir ulusun sözcüsü olmaya soyunuyordu. Geri kalanı ise bildiğimiz o acı tarih. Şimdi zamanı geri alalım. Tarihin o kritik anına dönelim. Takvimler yine Ekim 1907. Genç Adolf akademi önünde sonuç listesine bakıyor. Ama bu kez kaderin zarları farklı düşüyor. Holocaust yaşanmazdı. Kabul edildi. Sadece 2 kelime. Ama bu 2 kelime bir domino etkisini başlatarak 20. yüzyılın tamamını yeniden şekillendirebilirdi. Peki bu alternatif evrende neler olurdu? Şimdi zamanı geri alalım. Holocaust yaşanmazdı. Adolf Hitler artık sokaklarda nefret broşürleri okuyan öfkeli bir genç değil, Viyana Güzel Sanatlar Akademisi'nin bir öğrencisi. Hayatı tiner kokusu, tuvalin dokusu ve desen dersleriyle dolu. Belki de deha seviyesinde bir sanatçı değil. Belki de sınıfın en iyisi olamıyor. Muhtemelen geleneksel ve klasik tarzda ısrar eden, modern akımlara burun kıvıran, hocalarıyla sürekli tartışan vasat bir ressam olurdu. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan enerjisini ve hırsını siyasi bir yıkıma değil, sanatsal bir yaratıma yönlendirmesi. Öfkesi belki de bir fırça darbesinin sertliğinde, bir rengin karanlığında ifade bulurdu. Onu eleştirenler artık Yahudi komplocular değil, sadece sanatından anlamayan hocaları ve sınıf arkadaşları olurdu. Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde belki yine orduya katılırdı. Ancak savaştan döndüğünde onu bekleyen bir mesleği, bir çevresi, bir kimliği olurdu. Ressam Hitler. Münih'te bir birahanenin köşesinde öfkeli nutuklar atmak yerine belki de küçük bir atölyede manzara resimleri satmaya çalışırdı. Belki de Viyana'da kalır, binaların ve opera evlerinin resimlerini yaparak geçimini sağlayan, kimsenin tanımadığı sıradan bir sanatçı olarak yaşlanırdı. Peki ya Almanya? Hitler olmadan Nasyonel Sosyalist Parti ne olurdu? Muhtemelen o dönemdeki onlarca aşırı sağcı marjinal gruptan biri olarak kalırdı. Hitler'in hipnotik hitabet yeteneği, kitleleri harekete geçiren demagojisi olmadan o küçük parti asla iktidara yürüyemezdi. Lider boşluğunu başka biri doldurabilirdi evet, ama Hitler'in kişisel saplantıları, radikal nefreti ve eşsiz karizması olmadan tarihin o korkunç soykırıma ve dünya savaşına evrilmesi çok daha düşük bir ihtimal olurdu. Bu senaryoda Holocaust yaşanmazdı. İkinci Dünya Savaşı en azından bildiğimiz şekliyle milyonlarca sivilin ve askerin canını alan o topyekün yıkım savaşı belki de hiç başlamazdı. Avrupa'nın haritası, ulusların kaderi, bilimin ve teknolojinin yönü, her şey farklı olurdu. Belki başka sorunlar, başka savaşlar yaşanırdı. Tarih bir boşluk kabul etmez. Ama o spesifik, endüstriyel kötülük, o eşi benzeri görülmemiş yıkım, Viyana'daki bir kabul mektubuyla engellenebilirdi. Tarih, büyük liderlerin, büyük orduların ve büyük kararların hikayesi olarak anlatılır. Ama bazen en büyük hikayeler en küçük anlarda gizlidir. Bir kapının kapanması, bir hayalin yıkılması, reddedilen bir gencin kalbinde biriken zehir. Bu hikaye bize tek bir bireyin doğru ya da yanlış zamanda, doğru ya da yanlış yerde olmasının tüm dünyayı nasıl değiştirebileceğini gösteriyor. Kelebek etkisinin en karanlık, en trajik örneği bu. Bir kişinin kaderi, milyonların kaderini nasıl belirleyebilir? Ve tarihin akışında farkında olmadığımız daha ne kadar çok kabul edilmedi mektubu var.
Bu soruların cevabı belki de tarihin göründüğü gibi olmadığının en büyük kanıtı. Her şey bir "ya şöyle olsaydı" sorusuyla başlar. Veritas Spektrum'da hakikatin tüm spektrumunu keşfettiğimiz bu bölümü izlediğiniz için teşekkürler. Siz ne düşünüyorsunuz? Sanat okuluna kabul edilseydi Hitler gerçekten de sıradan bir ressam olarak mı kalırdı? Yoksa içindeki kötülük başka bir yoldan yine de ortaya çıkar mıydı? Yorumlarınızı aşağıdaki bölümde bizimle paylaşın. Unutulmuş tarihleri ve alternatif senaryoları seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Her hafta yeni keşiflerle buradayız. Bir sonraki videoda belki de bambaşka bir gizemin perdelerini aralarız. O zamana kadar merakla kalın.